İyi günler arkadaşlar. Bugün bu Barbie pembesi vücuda oturan elbisemizi çalışmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle tam manasıyla arkaya şöyle vücuduna tam böyle oturmuş durumda. Evet, cuk oturmuş. Buna öyle derler, cuk oturmuş. Şuradan yandan baktığımız zaman şöyle önden, bu yandan, arkadan, hani bir bebeğin elbisesi bu kadar mı güzel oturur? Bu kadar güzel olur arkadaşlar. Şimdi ben size bu elbisenin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Bu elbiseyi bu şekilde yapabilmek için önce bele kadar kasıyoruz. Sonra da biraz genişletiyoruz ki bel kavisini verelim. Ve böyle güzel bir elbise oluşsun. Şöyle. Arkadaşlar gerçekten çok güzel modeller. Her zamanki gibi yine bir ön çalışmayla geldim arkadaşlar. 3 numaralı şişime 24 ilmek atıyorum. Ve bir sıra ters gidip geldikten sonra koyuyordum her zaman. Bu sefer öyle yapmadım. Direkt örneğimi koydum arkadaşlar. Şöyle yaptım. 24 ilmek attım. Şurada 4 ilmek ördüm. Şişimin başını doladım. Bir düz ördüm. Şişimin başını doladım. 3 düz ördüm. Şişimin başını doladım. Bir düz ördüm. Şişimin başını doladım. 6 düz ördüm. Şişimin başını doladım. Bir düz ördüm. Şişimin başını doladım. 3 düz ördüm. Şişimin başını doladım. Bir düz ördüm. Şişimin başını doladım. 4 düz ördüm. Ve arkadan ters örüp geldim. Giderken yine aynı şeyi yaptım. 4 ilmek, ikinci sırada 5 ilmek oldu. 5 ilmek ördüm. Şişimin başını doladım. Bir düz ördüm. Şişimin başını doladım. Burada 3'tü. 5 olmuş oldu kol üstü. Şişimi 5 düz ördükten sonra şişimin başını doladım. Düz ördüm. Şişimin ucunu doladım. Burada 6 vardı. 8 oldu burası ön. 8 ördüm. Başını doladım. Düz ördüm. Başını doladım. Kol üstü 5 düz ördüm. Başını doladım. Düz ördüm. Başını doladım. Burada da düz ilmeklerimi ördüm. Bitirdim. Ve bu şekilde 5 delik olasıya kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5 delik. 5 deliğe kadar örüp geldim. Şimdi size kol ve gövdenin ayrılışını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi arka yarısını örüyoruz. Şöyle arka yarısını ördük. Evet. Şimdi şöyle düz örgüyü de ördüm. Şimdi şurada kesiyorum. 2 2 kesiyorum kol üstünü. Şöyle kol üstünü 2 2 kesiyorum arkadaşlar. Deliklerin yanındaki diğer düz örgüye kadar kesiyoruz. Şöyle. Şuradaki düz örgüye kadar kesiyorum arkadaşlar. Evet. Buradaki düz örgüye kadar
kestim. Evet. Bakın şöyle göstereyim. Şurası arka yarısı. Şu düz örgüyü örüyorum. Ondan sonrasını kesiyorum. Şu düz örgüye kadar kestim. Şimdi şu ön ilmekleri örüyorum. Diğer kolu da kesmesini göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bu düz örgüden itibaren kesiyoruz. Evet. Şu düze geldik. Bu düzü de kesiyoruz. İpimizi arkaya alıyoruz. Ve düz örüyoruz. Evet. Şöyle. Evet. Arkadaşlar ipimin pembesi o kadar güzel ki pamuk şeker gibi. Pamuk helvalar gibi böyle o kadar güzel ki puf puf böyle ipimde. Şöyle kolları ayırdık. Şimdi şu gövdeleri ters örgü örerek buradan giderken gövdeyi birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şurayı şu gövdenin birleştirmesi ipi çok gevşek bırakmadan sıkı bir şekilde yandaki ilmeği ördük mü gövde birleşti. Evet, gövdeyi birleştirdikten sonra arka tarafta yan tarafından nasıl kaç sıra kestiğimi size anlatacağım. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar beğen tuşuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Çünkü siz beğen tuşuna bastığınız zaman daha fazla insanlara ulaşır benim ördüğüm örgülerim. Çektiğim zahmetlere de değerse çok güzel olur. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar güzel olur. Instagram'da Oyuncak Modası diye bir kanalım var. Oraya abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi evet kestim, birleştirdim. Bu şeker pembe şeyimi şimdi şuradan koltuk altından daraltmaya da veriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmek ördük. Tam şöyle geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın sağdan soldan bir ilmek de ortadan var. Şimdi bunu şöyle üçünü birden kesiyorum ve devam ediyorum. Diğer koltuğun altını da aynı şekilde 3 defa bu kasma işlemini yapıyoruz.
kesiyoruz. Arkadan ters örüp geliyoruz. Koltuk altına geldik mi yine kesiyoruz. 3 ilmekleri alacağız arkadaşlar. 3 defa kesiyoruz. Evet, geldim bak. Şöyle. Şu 3 ilmeği birden kesiyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi ilk kesmeyi yaptık. Arkadan ters örüp başa geleceğim. Buradan giderken yine koltuk altından 3 ilmek kesiyoruz. Bu taraftan da 3 kesiyoruz. Arkadan tekrardan ters örüp geliyoruz. Giderken 3. kesişi yapıyoruz. Buradan 3'ünü bir kesiyoruz. Bu koltuk altından da 3'ünü bir kesiyoruz arkadaşlar. Sonra 3 kesim yaptıktan sonra bir boş gidip geliyoruz hiçbir şey yapmadan. Oraya kadar ben örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, koltuk altından giderken 3 ilmek buradan, 3 ilmek buradan kestim. Arkadan ters örüp geldim. Giderken yine 3 kestim. 3 buradan kestim. Yine arkadan haroşa geldim. Giderken yine 3 buradan, 3 buradan kestim. Arkadan ters ördüm geldim. Hiçbir şey yapmadan, kesmeden 3 tane kastıktan sonra bir boş gittim geldim. Şimdi şuradan bele oturmuş oluyor. Şimdi şuraya kadar örüp şurada gizli artırmaları göstereceğim. 3 defa artırdık. 3 defa eksilttik koltuk altından bele kadar. Şimdi 3 defa birer ilmek artıracağız kalçaya doğru. Yani şurasını yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Şimdi biz şuradayız. Şimdi şu artışı yapacağız. Şimdi koltuk altına gelesiye kadar örüyoruz. Evet. Koltuk altına kadar ördük. Şimdi şu kesmiş olduğum şu ilmeği de örüyorum. Hemen bir tane gizli ilmek atıyorum. Devam ediyorum. Şimdi artık artırmaya başlıyoruz. Birer ilmek artırıyoruz. Arkadan ters dönüyoruz. Ters örgü örüyoruz. Giderken yine birer tane koltuk altından yine artırıyoruz. Arkadan yine ters örüp çıkıyoruz. 3 defa yapıyoruz arkadaşlar bu işlemi. Şimdi şu kesmiş olduğum ilmek şu. Tam onun yanına geldim. Bir tane gizli artırıyorum. Ve şöyle devam ediyorum. Evet. Arkadan ters örüp şişin başına geliyorum. Buradan giderken gene aynı yapıyoruz. Şuraya kadar geliyorum koltuk altına. Orada bir gizli ilmek atıyorum, örüyorum. Bir gizli ilmek burada atıyorum, çıkıyorum. Arkadan ters örüp gidiyorum. Buradan giderken yine koltuk altından birer gizli ilmek atıyorum. 3 defa artırıyorum arkadaşlar. 6 ilmek artıracağız. Ondan sonra hiçbir işlem yapmadan şuradan itibaren düz örüyoruz. Ondan sonra bunun üzerine şöyle bir 4 parmak kadar örüyoruz. Bunun üzerine artırmamızı yaptıktan sonra 4 parmak örüyoruz. Şu an şuradayız biz. Tam şuradayız. Şöyle gösterebilirim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şuradayız. Buradan sonra o 3 artırmamızı da yaptık mı
4 parmak daha örüyoruz. Giderken haroşa örüyoruz. Arkadan ters örüyoruz. Giderken kapatırken haroşa örüp kapatıp gidiyoruz. Ve bu kadar güzel, şeker pembesi, güzel bir elbiseye sahip oluyor çocuklarımız. Çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.